5 aylık yorucu ama bir o kadar da keyifli Samblas Charter maceramız nihayet bu hafta bitti. Sevdiklerimizle vedalaştık, yelkenleri açtık ve Panama'ya, tekneyi karaya alacağımız Panamarina'ya doğru yola çıktık. Biz tam zamanlı macera perestler, Başak ve Ömer. Teknede yaşamayı seviyoruz çünkü her sabah her şeyin mümkün olduğu yeni bir güne uyanıyoruz. Hayatımız her zaman aksiyon doluydu. Ama teknemiz İstanbul'u alıp 4 sene boyunca bu yolculuğa hazırlandıktan sonra bambaşka bir hayata geçiş yaptık. 2022'de Türkiye'den başladığımız yolculuğumuza Karayip Denizi'nde devam ediyoruz. Bizimle birlikte yeni yerler görmek, yeni maceralar yaşamak için kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Şu an kendini özgürlüğüne yelken açmış gibi hissediyor musun? Evet ya. Son misafirleri de gönderdik. Artık tekne bizim. Hayat bizim. Evet, teknemize kaldı. 2 gündür yelken yapıyoruz. Dün de gelirken 0 motor geldik buraya. 7 mil kadar. Bugün de çok kolayımıza bir rüzgar var. 8-10 knot arası. Kızımız da poşur poşur 3,5-4 knot arası yol yapıyor. Götürüyor bizi. Aha, swimming pool'a gidiyoruz. Doğulu hava bekleyeceğiz. Ya da kuzeyli hava. Önümüzdeki hafta geliyor herhalde o da. Buradan çıkıp Linton'a giderken doğanın tüpünü vereceğiz. Teşekkür edeceğiz onlara. Vedalaşmaya gidiyoruz gibi bir şey yani. Bir de hava bekleyeceğiz orada birkaç gün. Savaşçı. Normalde hayatta sabahları uyumaz. Yani gündüzleri uyumaz. Ama yorgunluktan bitik vaziyette. Tamamen bitmiş vaziyette. Ya kahvaltısını yaptı ve uyuyakaldı. Kolay mı? 5 aylık charter macerasından çıktı. Charter çıkması tekne derler ya. Ben de charter çıkması Ömer var şu an. Neyse, yeterince dinlendiyse artık biraz çalıştırabiliriz. Biz misafirler baş kamerada kalacak diye o baş kameradaki eşyalarımızın hepsini boşaltıp çantaların içine koymuştuk. Sonra da o çantaları burada ambara koymuştuk. Ama şöyle bir sıkıntı var. Bizim ambarımız burada biraz su alıyor. Su aldığı için o çantalar nemlenmişti. Daha az nemleneceklerini düşündüğümüz, hatta biraz havalandırmıştık. Daha az nemleneceklerini düşündüğümüz başka bir bölüme şuraya almıştık. Buradan içeriye girebiliyor. Hava güzelken dedik ki o çantaları çıkartalım, bir içindeki eşyaların durumunu görelim ki ben pek umutlu değilim. Olmadı, hava güzelken asalım, biraz havalansınlar. Çünkü onların içinde aslında yola giderken yanımıza alacağımız şeyler de var, kalın malzemeler de var. Hem biraz onları da tasnif etmiş oluruz. Ayın şu an 28'i. 13'ünde uçağımız var, yani 15 günümüz var. Öyle bakarsanız yapacağımız işlerle karşılaştırılınca çok da bir vaktimiz yok gibi. Tuzlu mu bu? Onları kurutacaksın, sonra şeye vereceğiz onları. Yazık, ne kadar çok kıyafetimiz vardı. Bir de bir sürüsünü de birilerine verdik. Bak, onlar hep ıslak. Tamam, asarsın işte. Malzemeleri kurutma macerası hızla son buldu. Düzgünce yağmur başladı. Yemeğimiz de boğazımızda kaldı. Bütün kıyafetleri de böyle atmak zorunda kaldık. Allah'tan sadece bir çantayı boşaltmıştık, daha böyle bir şey olabileceğini düşünerek. Şunu da alır mısın artık ya? Tekne gerçekten savaş alanına döndü. 3. çantayı da açtım bugün. 3. çantanın içinden her şey korkunç vaziyette çıktı. Hiç paketinden çıkmamış
Çoraplar falan küf içerisinde. Ömer'in bütün güzel gömlekleri o çantadaymış. O gömleklerin hepsi de küf olmuş. Şimdi onları dışarıya astım. Üzüldüm. Üzgünüm. Çok üzgünüm. Ama daha çok üzgün olduğum bir şey. Yani çalışma hayatım boyunca kazandığım paranın bayağı bir kısmını da bu kıyafetlere harcadığım için ayrıca üzgünüm. Siz olun, yapmayın. Para kazanmak için işe gidiyorsun. İşe gitmek için yeni kıyafet alıyorsun. İşte iyi görünmek için. Kazandığın parayı kıyafete veriyorsun. Sonra tekrar o kıyafetleri giyiyorsun. İşe gidiyorsun. Ne o para kazanacaksın diye. Çok saçmaymış. Yaptığım bir sürü şeyin artık çok saçma olduğunu düşünüyorum. Bu da herhalde denizde olup öğrenmek gereken bir şey. Şuna bakın. Korkunç vaziyette. Bilmiyorum bunun nasıl çıkacağını bilen var mı bunların? Yani ilk fırsatta yıkayacağım ama yıkayarak çıkıp çıkmayacaklarından bile emin değilim. Çok üzüldüm, çok. Bu arada Ömer Doğan Aydın üçlüsü nereye gittiler? Tabii ki balığa gittiler. Her gün balık tutuyorlar. Her akşam zorla balık yiyoruz. Oldu artık yani, balığa doyduk. Hatta kalamar falan tutuyorlar. Kalamarlar yenmiyor. O kalamarlardan balık tutmak için yem yapılıyor yani. İyice açtık kendimize. Ben de bu arada ambarı boşalttım. Bunlar bizim 15 gün boyunca sahip olduğumuz bütün yiyecekler. Amaç bunları bitirmek ve 15 gün boyunca yeni tüketecek yiyecek almamak. Tabii ki baharatların, mercimeğin fazlası vardı. İşte bazı özel unların falan fazlası vardı. Onların hepsini ayırdım. Doğanlara götüreceğim öğleden sonra. Onun dışında kalanları da işte her şeyi tükettikten sonra artık yemeğimiz kalmazsa alışveriş yapacak şekilde organize edeceğim. Çok fazla mısır var. Ömer Öcel mısır ve ton balığı konusunda coşmuş. Neredeyse makarna kalmamış. Pirinç de öyle çok kalmamış. Bunların hepsi mutlaka bitecektir. Tüp meselesinde sıkıntı vardı. Doğan'dan ödünç tüp almıştık. Bizim tüpümüz çok az kaldı. Şunları falan bir daha asla tekneye kuru bakliyat almayacağım. Çünkü istersen suda beklet, istersen düdüklüde yap. Yine de çok uzun sürüyor pişmesi. Ve çok tüp harcıyor. Onun için bunları da önceden kaynatacağım. Ve buzluğa atacağım ki çok fazla sarfiyat olmadan en azından yemeğe çevirebileyim. Yani konserve gibi olsunlar. Elimizde hiç konserve kalmamış. Bir tek onlar kalmış. Gençler, var mı bir heyecan? Ne oldu, çocuk kaçıyor sizden? Yemek bekliyorum. Aa, şımarıklığından belli, balık yakalamışsın sen. Gene neyi kopardınız ya? Neyi kopardınız? İpi koptu, ondan sonra deniz anası ısırdı her tarafımızı. Hepimiz ısırdı ya. Hepinizi ısırdı mı? Deniz anası ısıran bir şey değil, çarpan bir şey. Çarpmış olmasın? Hakikaten balık yok mu? Yok ya. Azıcık daha yaklaş lan. Şöyle. Nasıl yok ya? Yok bebeğim. Yapmadık ya. Yani Çok ben büyük- suda kalmadım bile. Bir 10 dakika falan kaldım. Büyük Çocuklar iki tane- yakaladı şöyle küçük küçük balık. Onları da yemeye verdik yani. Bakayım koluna. Daha bir şey görünmüyor. Sıcak su olmazsa bak burası. Değil mi? Görünüyor biraz da. Görünüyor mu? Şurası değil mi? Ne Ama yapacak bir geçti şey artık yok. değil mi siz? Ha şurası bak işte. Çok şey vardı deniz anası ya. Allah Allah. Nasıl, veda partimiz kalabalık olur mu diyorsun bu akşam? Olur, baksana ya koyun haline. Gelen gelene. Şuradan bakıyorum bak. Böcek gibi. Burada 2 tane tekne, motor yat geldi. Şu zaten Doğanlar. Bu tekne yeni geldi. Lacivert katamaran yeni geldi. Sayamıyorum şu an kaç tane direk olduğunu. Hiç bu kadar kalabalık görmemiştik burayı. İlk defa bu kadar kalabalık. Ay. Açtın yine ağzını, acıktın mı? Hayır, hadi diyorum sadece. Piyaz, papaya salatası, mısır. Ah benim kürek mahkumum. Spor yapıyorum. Can Kaptan kurtaracak seni bu hayattan. Spor yapıyorum, spor. Çubuk kreker. Spor yapacak halin mi kaldı senin? Yapıyorum işte bak.
Niye öyle diyorsun ki? Lucy ile tanışın. Lucy çok bomba. Lucy'nin hem motora biniyormuş hem de motosiklet dükkanı varmış. Motosiklet tamir ediyormuş. Onların teknesi. 56 right? 56 feet katamaran ve bütün işleri Lucy katamaranda kendisi yapıyor. Jeneratör bakımından, motor bakımından, dingili 2 tane dingi var tabii ki. Dingilerin motorlarının bakımından. Her şey onun üstünde. Kolay iş değil. You have hard work. A lot of hard work. Şu an ne olduğunu anlamadığım bir şey yiyorum. Doğan bu ne? Bizde var mı böyle bir şey? Zahter görmedin mi hiç? Zahter mi? Ha, o zaman şeyden, blenderdan geçirilmiş zahter. Yo. Sadece bu zahter karışım, bu tam Türk usulü değil. Biraz daha başka otlar da koyuyorlar. Ha. Ama bu da şey yani normal zahterin zeytinyağlı zahter yani. Ha. Çok güzel. There's a dozen different people here. Everybody has a different idea. Ya. The children of the prophecy, the first and third world. Motoru çalıştırdık, tekneyi hazırladık. Şimdi botu yukarı alıyoruz. Artık gitme vakti. Uzun bir süreliğine böyle bir güzel suyu büyük ihtimalle bir daha görmeyeceğiz. Artık Türkiye'de görürüz herhalde. Artık Türkiye'de herhalde. Hedef buradan San Blas'ın batısına demir atabileceğimiz en uzak yere geçmek. Yaklaşık 12-13 millik bir yol yapacağız bugün ki yarınki yolumuzu kısaltalım. Ve geceye kalmadan gideceğimiz koya Linton'a girmiş olalım. Gece Lemon'da kalacağız. Lemon hep gittiğimiz yer. Gidince zaten tanıyacaksınız. Yarın da sabah erkenden 6 gibi kalkıp başladığımız yola devam edeceğiz. Selametle kaptanım artık. Yollara düştük yine. Evet. Çok uzun bir yolmuş gibi kız konuşuyor ya. Hiç yoktan iyidir. Alt tarafı 40 milyon gideceğiz. Kemiklerimiz açılır biraz. Evet. Hadi gel. Bye bye Ika. Bye bye Aydın. Sağlıcakla gençler. Hadi en kısa zamanda görüşmek dileğiyle. İnşallah. Oh, okay. But wait, you're coming back? No. Where you going? Oh, okay. Have a good trip. See you. Hi Sven. See you guys soon. Hope. Panamarina. We are going to Panamarina to hold the boat out. Good luck. Thank you. Take care of yourselves. Bye bye. Koşuyorsunuz Ömer Kaptan. Evet ya. 1,5 knotla. Aşağı yukarı. Bu hafta şansımıza maalesef çok hava yok. Yok hava genelde. Biz de özlemişiz yelken yapmayı. Hiç öyle motora basıp da gidesimiz yok. Böyle 1,5 knotla yavaş yavaş kayıyoruz. Doğudan batıya gidince de sanki böyle bir akıntı varmış da bizi dünyanın diğer tarafına doğru çeviriyormuş hissi geliyor. Kitabımızı okuyacağız. Ömer dümen tutuyor. Her zaman olduğu gibi dümeni bırakmıyor. Bugünü böyle geçireceğiz. Gün batmadan, gün batışıyla beraber koya girsek yeter. Her zaman gidip demir attığımız koy. Yarın da belki dedik balonu hazırlarız. Hava böyle olursa yine hiç ana yelken açmadan, canava açmadan direkt balon basarız. O bizi 3 knot götürse yeter zaten. Ona da bakacağız artık yarınki ruh halimize göre. Hem balon da bir havalanmış olur. Her şey burada ambarda duruyor. Ve tabii ki aşırı yağmur yüzünden her şey küflenme noktasına geldi. Kim bilir balonun durumu ne yani. Elimizde bile kalabilir. Ama denizde olmak tekrar çok güzel. Çok mutlu oldum. Neler oluyor? Rüzgar kaldı iyice. Zaten yoktu da. Biz olmayan rüzgarla gidiyorduk. Yolun yarısını geldik ama ya. Kaç saatte? 3 saatte. 3 saatte 6 mil falan geldik yani. Geri kalan 5 milde de motorla gidiyoruz. Resmen biz gidiyoruz diye şov yapıyor San Blas bugün bize. Sabah deniz ayrı güzel, şimdi gökyüzü ayrı güzel. Büyük ihtimalle muhteşem bir gün batımı. Etrafımızda yunuslar. Gidin siz diyor, gidin.
Gittiğiniz yerde göreceğiniz var diyor değil mi San Blas bize? Bugün. Her yer bir başka güzel görünüyor. Çok sakin. Yaşayıp göreceğiz. Artık dünya evimiz. Yabancılamayacağız hiçbir yerde kendimizi. Tekneyle gittikten sonra bütün dünya evimiz bizim. Şu an burada demirde olan teknelerin hepsi charter teknesi. Biz ilk San Blas'a geldiğimizde gelip Buko'ya demir atmıştık ve ilk misafirlerimizi buradan almıştık. Şimdi düşününce gerçekten iyi iş başarmışız diyorum kendi kendime. Hiç bilmediğimiz bir ülkeye geldik. Hiç bilmediğimiz bir charter piyasasının içerisinde çalışmaya başladık. Hem de yabancılara çalıştık. Hiç bilmediğimiz bir coğrafyada. Maşallah vallahi bize. Değil mi tatlım? Evet bebeğim. İyi iş başarmadık mı? Başardık tabii. Yaşlı çakı yapalım mı? Yapalım. Yaşlı çakı. Yaşlı çakı öyle olmaz. Bak getir. Hadi artık al dümenini. İndir. Tamam. 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 Bir tornistan ver de gömelim. Tamam al boşa. Al boşa. Tamam döşe. Şimdi bosa kancamızı da taktık. Bu şekilde. İki babamıza geliyor. Boşlayalım kaptan. Evet. İlk bosa kancamıza bulana kadar boşluyoruz. Tamam. Ver tornistanı şimdi. Ve zincirimizi yayıyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi zincirimiz şu anda rüzgar olmadığı için aynı yerde. Ve biz onu alıyoruz, taşıyoruz. Tamam al boşa. Ve gördüğünüz gibi zincir gerginleştikten sonra yukarı doğru çıkıyor bosa kancamız. Ver biraz daha tornistan. Tornistan ver biraz daha. Bir de zorlayalım bakalım. Tamam al boşa. Gördüğünüz gibi bosa kancamız neredeyse suyun üstüne kadar çıkıyor. Bu da demirimizin tuttuğu anlamına geliyor. Yaklaşık 35 metre demir döşedik. Sanırım 7 metre falan attık. Kaç metreye attık? Yani 6 metre. 6 metreye atmışız. Gördüğünüz gibi demirleme işlemimiz bitti arkadaşlar. Çok düşüncelisin bu sabah. Yo. Kalktık, demiri aldık, şimdi yola çıktık. Bugün yaklaşık 50 mil yol yapacağız. Ama Marina dedi ki akşam gün battıktan sonra gelirseniz içeri girmeyin dedi. Bu demektir ki bir önceki koyda demir atmamız gerekecek. Çünkü demir atılabilecek tek alan orası var. Bakalım gidebilecek miyiz? Çünkü motorla mı gideceğiz, yelkenle mi gideceğiz? Yelkenle gidersek gidemeyiz büyük ihtimalle 50 bin Bakarız yolu. işte. İşte duruma göre bakacağız. Şimdi bir yelkenleri basalım önce.
Şu an Bebeğim, bu küçük balık, küçük balık, küçük balık. tamam. Paniğe gerek yok. Küçük balık, Biraz sık. küçük balık. Sonra çek. Arka kapıyı aç, arka kapıyı aç balık. Gitti mi bu ya? Geliyor. Değil mi? Bu öldü zaten herhalde. Harika olmuyor. Küçük olsun daha iyi. Kuzu mu? Kuzu şunun güzelliğine bak abisi ya. Çıkarırsın, kaçırırsın. Dikkat et. Ya oradan çekil de olsun sana sokayım. Aa çok lezzetli hem de beyaz etli olur Şey bu yani. ya işte. Çek. At şuraya. Geç. Ey maşallah ey. Ne kısmetli günümüzdeymişiz be. Orada. Çok sinir oluyordum Sailing Just Once'ın videolarını seyredince. Habire balık alıyorlar, üst üste balık alıyorlar. Bu da size nispet olsun. Aynısına. İyi. Aynısı iyi ya. Dikkat et hayvanın. Tamam al artık. Tamam at oraya. İlk 6 saatimizi tamamladık ama motorla tamamladık. Şimdi biraz rüzgar çıktı. Çok değil. Yelkeni açtık. Ana yelken zaten çıktığımızdan beri açık. Canavayı da açtık. Fena da rota tutmuyoruz. Ama tabii ki motorla gittiğimiz kadar hızlı gitmiyoruz. Saat iyi, daha henüz yarım. 6'ya kadar vaktimiz var. Ve şu an 20 milimiz kaldı gidecek. Saat 6'ya kadar, yani 5 saatte, 4,5 saatte bu 20 mili gidebilirsek yelkenle çok şık olur. 1-2 saat gidelim, duruma göre bakacağız. Çok yavaşladığımızı düşünürsek tekrar motora döneriz. Ve gün batmadan yetiştik. Yelkeni indireceğiz. Şu arkadan dolaşacağız. Herhalde bu saatte kimse kalmamış marinada. Size ortadaki toplardan birini alın dediler. Artık neyse ortadaki toplar, gidince göreceğiz şimdi. İndiriyor muyuz artık? İndiriyor muyuz? Hadi. Bir dakika. Hassas ayarlar. Bayağı enteresan bir yermiş değil mi? ¿Cómo estás? Another one this side. Otra No, a la derecha. así también, pero vamos a dejarlo que se... Sí. Se puede poner otra. Var, ha, var değil mi halatın? Hayatım var da ne dedi? Tamam nene. Sí. Kameralara konuş, ne yaptığını kameralara anlat. Dedim Ha? vallahi çok yorgunum, yapma ne olur. Ha? Ne yaptın? Temizlerken birini düşürdüm. Balıklardan birini düşürdün. Sabah erken kalktık. Çünkü bir çitras akını oldu. Burada her yer mangrovla dolu.
Her yer mangrovla olduğu için sivrisinek düşündüğümüz kadar yok ama inanılmaz sayıda çitras var. Gece yatmadan önce kamerayı ilaçladık. Her tarafına da sineklik taktık ve üstümüze de Hindistan cevizi yağı sürdük. Hindistan cevizi yağını yoğun sürünce o yağ yapışıp kaldıkları için ısıramıyorlarmış. Ve gerçekten biraz işe yaradığını gördük ama çok yağımız yok. Şimdi karaya gideceğiz. Bir internet sıkıntımız var. Gördüğünüz gibi her yerde çitraslar burnuma girmeye çalışıyor. Yani vücudunuza sürün yağı, gelip suratınızı ısırıyorlar. Öyleler. Ben nasıl bir internet bakacağız. Burada internet işini nasıl çözebiliriz diye. Tekneyi nasıl karaya çekeceğimizi konuşacağız. Burada lift yok. Kızakla çekecekler. İlk defa yapacağız. Herhalde bu arada şey olsaydı, fiber bir teknemiz olsaydı aklımız çıkardı değil mi kızakla çekmeye? Cesaret edemezdik herhalde. Küreklerin geri kalanı nerede? Bebeğim gerek yok küreklerin geri kalanına hadi. Şaka yapıyorsun. Allah Allah. Küreklerin geri kalanı lüzumsuz. Kızılderili gibi çekeceksin işte bak böyle. Kızılderili gibi çek. Bak gördün mü? Kızılderili gibi yaşa, Kızılderili gibi çek. Bir geceden fazla burada dinleyi bırakacaksanız zincirleyin demişler ama. Vay 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 ya. Bildiğin jungle. Nasıl bir kuş o öyle? Ha, restoran burası herhalde. Yani öyle süper ucuz da değil ama ucuz. 13 dolar. Yani Linton'dan bir tık daha ucuz. Öyle süper ucuz değil internette yazdığı gibi. Ne o? Yiyecekler. Baksana starterlar girişte 7-10 dolar. Salata, Bira kaç dolar dedi? Grek salata var. Tamam. 7-10 dolar. Bira yazmıyor burada. Yemekler var sadece. Musakka var. Oo çok iyi. Good morning Jack. How are you doing? Nice to see you. How is it going? Get the boat ready for paint. Oo. Well, not paint, gel coat. Jacko. Şimdi ofiste konuştuk. Bizi öğleden sonra alacaklarmış. Tekneye gidin, yelkenlerinizi indirin. Burada karaya çektikten sonra yelkenleri açmayın dediler. Geldik, hava sakinken yelkenleri indirelim dedik. Daha Cenova'yı indirdik. Zaten hafif hafif esmeye başlamıştı. Neyse ana yelkeni de indirdik. Şöyle rulo yaptık, sardık, yatırdık. Bu arada rüzgar çıktı ama bu rüzgar böyle devam ederse öğleden sonra da 2'den sonra çekeceklerdi bizi. Bizi bugün çekmezler. Yarın sabaha kalır bu iş. Bakalım. Belki şu yağmur bulutları geliyor. Bu yağmur bulutlarının etkisidir. Bir yağmur yağarsa hava rahatlar. Ve sakinleşir. Oh! 1,5 saattir hiç durmadan çalışıyoruz. Nefes almadık. Değil mi Ömer Hoca? Evet. Guna köylerinden birine Asukar'a gittiğimizde çocuklarla oynuyorduk. Çocuklardan birinin ailesi Panama'ya taşınmış. Panama City'ye. Panama City mi daha güzel, burası mı daha güzel diye sorduk. Çocuk da dedi ki tabii ki Panama City daha güzel. Çünkü orada hamburger var dedi. Kaç aydır ilk defa hamburger? 5,5 ay. Evet, güzel. Ne oldu lifte? Hortum attı. Ha. Yarın bakacaklar. Bakacaklar derken bizi çekip çekmemeye bakacaklar. Hayır hortum almaya gitmiş adam. Hidrolik hortum canım her yerde bulunur. Sıkıntı olmaz. Hidrolik motora bir şey olmasın. Çocuk motora bir şey olmasın da. Bir de yelkenleri de söktük. Burada lift bozulsa yelkenleri takmamız lazım. Daha bir sonraki marinaya gitmek için. Yarın Nereyin sabah. komşu yok ya. Neyse yemeğimizi yiyelim, hamburgeri. Çevreyi keşfe çıkıyoruz. Sanki bu teknelerin hepsini bir yerde görmüş gibiyim ha. Bu teknenin benzer teknelerini gördüm. Bunlar artık çekilmiş, bırakılmış. Sahipleri yaşlanmış. Bizde mi böyle oldu artık? Çok yaşlanınca bilmiyorum ki.
Ne zaman çok yaşlanacaksın sen? Bilmiyorum ki. Ya orada kimse yok ha. Nerede ya? Nerede var? Kimse yok işte. Çıkmak yasak mı diyorsun bana? Haydır ilk defa yürüyoruz. Ya bayağı yürüdük adalarda ama tabii aynı adanın etrafında 20 tur atarak. Bir defa gittik değil mi? Bir defa da şelaleye yürümüştük. Fena değildi orman Yani yürüyüşü. bir yarım ayda yolda olduğumuzu düşünürsen 6 aydır ilk defa yürüyoruz. 6 ay. Hidrolik. Mierda. We have time. No problem. We go to her. We go to. To Panama City. Yeah. No hay otra alternativa. Si. Bu arada bizi arabasına alan marinanın sahibi eşi ve onlar marinanın sahibiler. 25 senedir burada yaşıyorlarmış. Bu koyu nasıl yaptılar, aldılar mı, kiraladılar mı bilmiyoruz ama böyle süper basit bir organizasyon kurmuşlar. Burada yaşıyorlar. Market burası mı? Yok. Burası değil. Ha? Bu mu? Bakalım. Bu arada bir Çin marketi varmış. Onu arıyoruz. Burası diye düşünüyoruz. İçinde her şey varmış. Hatta istersen Panama City'den de ücreti mukabilinde getiriyorlarmış bir şeyler. Enteresan. İş kıyafeti falan var. Bunlar hep insanların giydiği şeyler. Boya için birkaç malzeme var. Bir hayal kırıklığı bence. Bu muymuş Çin dedikleri? Burada aradığımızı bulamadık. Ne aradığımızı da bilmiyoruz ama Ömer Hocay gaza geldi. Linton'a kadar yürüyelim diyor. Niye Suya yürüyorsak dayanıklı şimdi? bant arıyoruz bebeğim. Suya dayanıklı bant arıyoruz. Ya bu Panama çok tatlı ya. Çok hoşuma gitti benim, biliyor musun? İnsanlarını da seviyorum ben bu Panama'nın. Yanlış Çin marketine gitmiş olabiliriz diyorum. Bu galiba doğrusu. Bak bantlar burada. Nerede? Hayır. Bunlar yüksek yapışkan gücü olanlar ama suyla ilgili bir şey söylemiyor yani. Ama bence olur bu ya. Buna da olur gibi geliyor. Kaç para? ¿Cuánto cuesta eso? 12.95. Tamam waterproof diyorsa tamam. Diyor bak, waterproof diyor, alüminyum diyor. Ayrıca çok dayanıklı diyor. Bir de dorselerin yırtılan yerlerini tamir etmek için tamam, olduğuna işte, göre iyi bu. Tuh. Dos por favor. Nasıl aklıma geldi son dakikada dondurma, görüyorsun değil mi? Ne açmışız ya. Tekneden indiğimizden beri bir şeyler yiyoruz. Uçaklara dikkat et yalnız. Kesmesin sağını solunu, orada en alttalar. Tamam tamam. Of, yatıp uyuyasın var şu an. Hadi yağmur yağmadan şey yapalım. Deneme yapalım. Mutfakta su birikip birikmeyeceğini görelim. Evet. Yapalım. Gerçi açılıyor gibi ama. Olsun, biz yapalım Tamam, biz hızlıca. bir denemeyi yapalım. Bugün yağmaz, yarın yağar. İçeride. Şurada. O zaman buradan giriyor yani. Evet olabilir. Zaten burada pasta var. Girmese oraları pas yapmaz. Bak şuradan giriyor olabilir. Çok paslanmış. Baksana sikalar nasıl gitmiş. Tabii canım, sikaların artık ömrü tamamlandı. Oo, gördün mü? Sikaların ömrü tamamlandı. Çok mu bebeğim. kötüymüş? Belki de çok kötü bir sikaydı bu. Hayır canım, kaç sene oldu bebeğim? Kaç sene oldu? Bir sene oldu. Daha yeni yaptık. İyi mi? İyi. İyi, yapıştır öyle. Dur. Bir dakika, ne oldu buna? Bir şey olmadı. Niye oldu? Nasıl çekiyorsun kanka? Nasıl çekiyorsun? Çekiyorum tamam. Sana ekmek çıkardım. Tamam, şimdi orayı bir kes. Öbür tarafını yapıştırmadan önce. Bak şuradan kes şöyle. Düz olsun yani. Bürümcülük olmasın. Yine olmadı bak, o şey olacak. Yaparız, Yukarıdan değil mi? aşağı bak. Bak yap. Yukarıdan aşağı yap. Şuraları yapıştırayım mı? Bayağı bir mükemmel şey bu ya. Nedenler? Ve dorseler için yazıyordu ya üzerine. Mükemmel şey. Yaması.
Senin yelken için de bu daha iyi olabilir ha, ben sana söyleyeyim. Oturttun mu iyicene? Tamam, şimdi iki parça da şuraya, oraya yap. Bu o köşeden başla. Yine yarım santim bu taraftan. Evet. Önce bu tarafı yapıştır yarımşar santim. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Hı. Eğim böyle ya. Tam burada birikiyor su bebeğim. İşte burada birikiyor. Onu söylemek Tamam. istiyorum. Gene su gelecektir buraya. Hayır canım, su orada gelecek ama girmeyecek. Ona bakıyoruz ya bebeğim işte. O su geçirmez olması lazım. Eğim burada. Şurada birikecek su. Su girmezse, su geçirmezse bu. Şuradan bari araya bir tane daha bant atalım o zaman. Hangi araya? Şuraya. At istiyorsan. Bir de şöyle at istiyorsan. Hı. At. Su buradan gelecek ya. Ee? İçine girer mi? Oradan nereye girecek bebeğim su onun içine? Akacak gelecek buraya. Zaten o su oradan su içine giriyorsa buradan da girer. Ne fark eder? Burada birikince de buradan girer o zaman. İşte olabilir. Birikecek orada. Sen nerenin kekosusun ya böyle? Hiç akışkanlar mekaniği öğretmediler mi sana? Ya bir adını öğrenmişsin akışkanlar mekaniği diye. Bir video vardı öyle. Kime Atilla atıyordun akışkanlar mekaniği diye. O da değil akışkanlar mekaniği demişti sana, hatırlıyorsan. Hayır canım, o değil. Öyle o. Günaydın tatlış. Günaydın. Sende heyecan olur böyle günlerde. Bir Evet stres ya. bir heyecan. Ama dün 2 tane operasyon gördüm ya. Çok da zor bir şey değilmiş bu. Hidrolik trailerla çekmekte. Biraz da fiber olmamanın rahatlığı mı var sende? Tabi. Ama ağır olmanın da stresi var yani. Bizimki 17 ton. Ama onu 20 diyorlarsa 25 çeker gibi geliyor bana. Aha, kalırmışız üstünde aletin. Aman aman. Marina'dan çocuklar da tekneye geleceklermiş bize yardımcı olmak için. Onları bekliyoruz teknede. Bir botla bize gelecekler. Sonra tonuzu bırakacağız. Çekeğe doğru devam edeceğiz. Onlar biz çekeğin ağzına girdikten sonra botla ite ite aslında tekneye oturtuyorlar. Yani bizden tekneyi trailer'a oturtmamızı beklemiyorlar. Değişik bir çalışma sistemleri var. Şey dediği ya. İtiyorlar botla, dün gördüm. Hayır bebeğim. Vinçlere halat alıyorlar. Kıçtan 2 tane. Sen vinçliyorsun. Adamlar, çocuklar vinçliyor. Tekne oturuyor şeyin üzerine. İte ite nasıl? Orada durduramazsın ki tekneyi ite ite. Önce bağlıyorlar kıçtan. Başı oturtuyorlar. Teknenin kıçında bağlıyorlar. Aldıkları halatları vinçleyerek tam senteye getiriyorlar tekneyi. Böyle gel diyor bebeğim. Motoru kapatıyoruz. Bateau n'est pas équilibré. Hein. Çekiyor onlar, yüklüyor. İyi çıktı be bebeğim. Yıkayınca da dökülmezse Ama macunumuz. Louis iyi temizledi. Denizde. Onun da etkisi var yani. Bizim yaptığımız işçiliğin hiç etkisi yok. Aa! Karidesler de yuva yapmış. Karides. Ay kamera. Si. Chiquitín. Fortunazo ya. Bak bak bak, kocaman yengeç var ha. Oho, pervane nasıl temizlenir?
Depoda su olmadığı için tekne sürekli yamuk duruyor. Onlar da tekneye bakıp bu tekne niye yamuk duruyor diyorlar. 650 litre su depomuz var bizim. Tabii ki boş olunca bayağı bir fark yaratıyor teknede. Eşitlemeye çalışıyorlar. Sonra gidiyorlar bakıyorlar. Hala yamuk olmadı bu diyorlar. Öğrende yaptığımızdan daha iyi çalışmışız. Burası var. Başka? Tutuyorlar niye bu sefer bu kadar çalışmış ya? Çalışmış, sıcak su çünkü. Elektroliz daha çok oluyor. Baksana derinmiş, gördün mü? Nasıl çalışmış gördün mü? Teknemiz de indirdi. Tutyamız olmasaydı. Bak şeyler de, şaftınkiler de çalışmış bayağı. Buraları bayağı yaptık. Burada her yeri yaptık. 2-3 yeri yaptık yani. Hiçbir yer dökülmemiş. Hiçbir yer dökülmemiş. Mis. Yani çok bir macun işimiz yok. Hiç yok yani macun işimiz. Baksana buralar falan dökük de değil mi? Evet. Çok güzelmiş o aldığımız macun ya. Suya dayanıklı macun. Harbiden Türkiye'de malzeme yok pek yani. Bu böcek bu. Dökülmemiş. Yani bir tek pala dökülmüş işte. O da hareketten döküldü herhalde. Olabilir. Yani cillop gibi çıktı bebeğim işte. Oh çok sıcak bebeğim ya. Evet. Nereden gelmiş bu kadar su? Bu zaten var sınıflarda suyu. Yağmurdan. Yağmurdan. Bizim tekneyi bu kadar erken çekmek istememiz, yani gitmeden önce erken tekneyi çekmek istememizin sebeplerinden biri de bu camlara yapacağımız korumaların işe yarayıp yaramadığını görmek. Ama dün sürpriz bir şekilde bir kere çok hızlı malzemeyi bulduk. Burada malzemeyi bulmak zaten zor iş. Bir de üstüne yapıştırdık camları ama enteresan bir şekilde her gün 3 kere 5 kere yağmur yağar. 3 gündür yağmur yağmıyor şimdi. Hatta bu 4. yağmursuz geçirdiğimiz 4. gündeyiz. Bir türlü test etme fırsatımız olmadı. Ve düşünün yani 8 ay boyunca bu kadar yağmur suyunun dolduğunu tekneye. Ki biz bunu sürekli temizliyoruz. Ona rağmen şu an bu kadar su var. Nereye? Buraya. He? Buraya. Biraz daha kuru bir yere koyayım. Kuru bebeğim burası. Biraz daha gel. İndir. Gel. İndir. Aç orayı hemen. Evet, yuvarla. Sök. Hayır, öbür tarafa geri yuvarlayacaksın. Aç. Takılıyor oraya. Oradan git aç. Hah. Asimetrik ya ondan. He? Asimetrik olduğu için takılıyor. Ha, ıslakmış işte baksana. He? Bunlar ne, ıslaklık mı, yağ mı olmuş bu? Ya olmamış. Bunun olduğu yerde yağ yok. Bir varmış bir yağ, baksana. Yağ olmuş. Bunun olduğu yerde yağ yok bebeğim. Bu dönmüş bir de. Yer değiştirmemiz lazım. Karada ikinci günden merhaba. Tabii ki tekneyi gene çılgın bir hale getirmeyi başarmıştık. Bütün yelkenleri ambardan çıkardık. Katlayabildiklerimiz oldu. Daha katlayamadıklarımız var. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Bizim Linton'a gitmemiz gerekiyor. Çünkü vizemizin süresi geçti. Onun için bir ceza ödememiz gerekecek. O cezayı ödeyebilmek için de cruising permit, yani Panama sularında seyir izni dokümanına başvurmuştuk. Başvuruyu yaptık, ödemesini de yaptık. Ama dokümanın orijinalini almamıştık. Şimdi dokümanın orijinalini isterler dediler. Onun için oraya gidip dokümanın orijinalini alacağız. Sonra daha da büyük sıkıntı.
Bu ödemenin nerede yapılabileceği şu an net değil ve belki de Panama City'ye gitmek zorunda kalacağız ve bu ödemeyi yapabileceğimiz sadece 2 günümüz var. Pazartesi ve salı. 7 gün öncesinde ödeyemiyorsun, 3 gün kala da ödeyemiyorsun. Bir de başımıza böyle bir dert çıktı. Onun için tekneyi böyle savaş alanı olarak bırakıp şimdi yola koyuluyoruz ve maalesef yürüyerek gideceğiz. Ama bakalım belki yolda biri bizi alır. Evet, şimdi liman başkanlığından çıktık. Kapanmadan yetiştik öğle yemeğine çıkmadan onlar. Ama ortaya çıktı ki belli ki bizim yaptığımız ödemeyi hiç etmişler. Değil mi Ömer Öcel? Böyle söyleyebilir miyiz avukatım? Oraya söyleyemez. Büyük bir iddia bu. Büyük bir iddia Tabii ama yani ödememize karşılık olan doküman ortada yok. Ve şimdi de tutturmuşlar bizim bağlama kütüğümüzün üzerindeki son vize tarihi 2023 kaldığı için bu evran tarihi geçmiş diyorlar. Halbuki biz Panama'ya girerken de o evrakla Panama'ya giriş yaptık. Böyle bir durum var. Evrağımız ortada yok. Bağlama kütüğünün tarihi geçer mi ya? Ne yapacağım yani, tekneyi Türkiye'ye götürüp tekrar bağlama kütüğü mü alacağım? 8.000 mil gidip. Saçma sapan bir iddia. Sinirlendin galiba biraz Ömer Öcel. Yok, ben sinirlenmem böyle şey. Niye? Avukat bulacağım diyordun demin. Bulacağım tabii canım. 250 dolarımın üzerine yatırmayacağım. Ömer Öcel gel şurada bir dondurma yiyelim de keyfimiz yerine gelsin. Evet ya. Dondurma mutluluktur. Marina'ya döndük. Sonra adamla mesajlaşmalarımızı gösterdik burada köfte. Çünkü bunlar da o girişteki evrak işlerini yapıyorlar. Adamın adını görünce dediler ki bu adam öyle cruising permit falan vermiyor ki sizin parayı almışlar dedi. Ömer de diyor ki bizim parayı yemiş o zaman diyor. Tam Türk style. Yemiş, şimdi de para yok onun için yenisini alamıyor öyle mi diyor. Adam da ne diyor? Parayı yemek ne demek falan dedi. Fransızca'da öyle bir terim yokmuş. Neyse. Yok, anladı o ya. Anlamadı, senin arkandan çok güldü ya. Öyle mi? Sen kocanın arkasından güldürdün mü ya? Güldürdüm, ben de güldüm, katıldım ona hatta. Neyse, velhasıl bizim yerimize mesaj attı. Bayağı da sert bir mesaj attı. Tabii onların merkezlerinin yerini bildiği için eğer paramızı geri vermezsen ya da bu istediğimiz belgeyi vermezsen o zaman gidip seni şikayet edeceğiz ve çok ciddiyiz diye. Adam öyle olunca ben sizin belgeyi alamayacağım. Siz pazartesi günü gelin dedi. Paranızı vereceğim dedi. Bunu göreceğiz. Ama daha iyi bir haber var. Gene buranın sahibi Sylvie en azından Panama City'ye gitmeden ödememiz gereken vize zaman aşımı cezasını ödeyebileceğimiz daha yakında bir yer buldu ve bize gitmek için bir taksi ayarladı. Ama artık bütün bu hikayeler bir sonraki videoda. Evet.